100 kiloluk buğday çuvalı sakat bacağının üzerinde titriyor. Çok ağır bir yük. Toz ve terin birbirine karıştığı o ahşap istasyon. Güneş tepeyi kavuruyor, nefesler daralıyor. İnsanın sınırlarının zorlandığı bir an. Açıkçası kendisine oynanan o acımasız şakayı çok iyi biliyor adam. Biliyor ama omuzlarındaki o devasa yükle o dik rampayı yavaş yavaş tırmanmaya devam ediyor. Acı içinde. Dudaklarından kan sızıyor. İşte Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı eserinde çizdiği bu an sıradan bir ağırlık değil. Sadece etten ve kemikten bir bedenin yükü olamaz zaten bu. Çok daha fazlası. O titreyen bacak, o bükülen ama asla kırılmayan omurga sadece bir askerin fiziksel yarası değil. Bütün bir toplumun iradesi belki de. Savaşın, yokluğun, o kaybedilen yılların yükü altında ezilen ama direnen bir irade. Acının içinden süzülüp gelen, sessiz ama kendi içinde çığlık çığlıra bir varoluş çabası. Bu Bozkır hikayesinin nasıl olup da tüm dünyada bir özgürlük manifestosuna dönüştüğünü anlamamız lazım. O zaman biraz geriye gitmeliyiz. 1943 yılının Ağustos ayına, Kurkureu Vadisi'ne doğru çevirelim rotayı. İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günleri. Köylerde, bozkırın ortasında neredeyse hiç erkek kalmamış. Hepsi ateş hattında. Geride kalanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bedenlerinin bir parçasını cephede bırakarak dönen sakatlar. O uçsuz bucaksız bozkırda toprağı işlemek zorundalar. Savaş sadece cephede topla tüfekle yaşanmıyor, o vadinin sararmış tarlalarında da bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Cephedeki orduyu doyurmak zorundalar. Ortada işleyen çok sert bir kolhoz sistemi var o dönem. Nasıl bir sistem bu? Bireysel emeğin tamamen devlete, o büyük mekanizmaya ait olduğu bir düzen, insanlar sabahın karanlığından gecenin ayazına kadar durmadan çalışmak zorunda. Yorulmaya hakları yok. Şikayet etmeye, durup nefes almaya bile hakları yok. Bedenler tükeniyor, bireyin kendi sesini duyması neredeyse imkansız bu çarkın içinde. Günümüzdeki acımasız bazı kurumsal yapılara benzetiyorum ben bunu bazen. Bireyin tamamen silindiği, sadece üretim kotalarının önemli olduğu sistemler var ya, insanın isimsiz bir dişliye dönüştüğü o yapılar, Onların çok daha ilkel, çok daha hayatta kalma odaklı hali. işte bu boğucu, renksiz tablonun tam ortasında Cemile çıkıyor karşımıza. İnce, uzun boylu, gür saçlı, Işık saçan bir kadın. o ağır şartlara rağmen neşesini kaybetmiyor. Etrafındaki erkeklerin kışkırtıcı sözlerine aynı sertlikle kafa tutuyor. Taşkın ve bağımsız bir karakter. Şarkılar söylüyor, onu saran o katı törelere inat, kendi doğrularıyla var olmaya çalışıyor. Yalnız bu taşkın duruşun altında çok derin bir sessizlik var aslında. Koca bir boşluk. Evliliği de kendi iradesiyle seçtiği bir yol değil. Kocası Sadık ile olan hikayesi çok çarpıcı. Geleneksel at yarışında Cemile onu geçiyor. Bir erkeğin, üstelik halkın gözü önünde bir kadın tarafından at üzerinde mağlup edilmesi. Kabul edilemez onlar için. Sadık, sırf o kırılan eril gururunu onarmak için kızı zorla kaçırıyor. Bir zafer ganimeti gibi sahipleniyor onu. Evleniyorlar ama sadece 4 ay sonra Sadık askere gidiyor. Cemile, kocasının ailesiyle baş başa kalıyor. Kurallarla boğulmuş bir evde emanet gibi. İşin en yaralayıcı yanı da mektuplar. Ah o mektuplar. Sadık yaralanıp Saratov'daki hastaneye düştüğünde mektuplar yazıyor, bütün aile o satırların etrafında toplanıyor. Savaştan gelen bir mektup, o an dünyadaki en kıymetli şey. Herkes büyük bir heyecanla dinliyor, fakat Sadık babasına, annesine, komşulara uzun uzun selam yollarken Karısına dair tek bir şey yazmıyor neredeyse. sadece en sona iliştirdiği soğuk bir cümle. Karım Cemile'ye selam ederim. O kadar. Duygu yok, özlem yok. Aylarca eşinden haber bekliyorsun, kan ter içinde onun ailesi için çalışıyorsun, gelen mektup kurumsal bir e-postadan bile daha soğuk. Fiziksel yorgunluğun insanı çürüttüğü sanılır hep. Asıl çürüten şey duygusal görülmezliktir. Varlığının onaylanmaması. Bir ailenin sıradan parçası, bir eşya gibi algılanmak. İnsan sadece nefes almak istemez ki. Fark edilmek ister. Ruhunun derinliklerindeki o melodinin duyulmasını ister. Cemile'nin içsel çöküşü tam burada başlıyor. Sevilmeyi beklerken sadece bir vazife olarak hatırlanmanın verdiği hiçlik duygusu. Onu gerçekten bütün çıplaklığıyla görecek bir bakış arıyor. Fark etmeden de olsa o bakışı arıyor. Ve tam bu sessiz arayışın ortasında köye bir adam dönüyor. Danyar. Bacağı sakat kalmış bir savaş gazisi. İçine kapanık, yapayalnız,
Hiçbir malı mülkü yok, akrabası bile yok. Herkesin acıdığı, köşede unutulmuş bir silüet. Zahire taşımaya başladıklarında Cemile kendi hırçın doğasıyla onunla alay ediyor başlarda. Şakalar yapıyor. Etrafında fırtınalar estiriyor adeta. Fakat Danyar bütün o taşkınlıklara karşılık vermiyor. Kızmıyor, bozulmuyor. Sadece duruyor. Sessiz, her şeyi anlayan, çok gizli bir hayranlıkla bakıyor Cemile'ye. O bakışlarda sahip olma arzusu yok, onu olduğu gibi kabul eden uçsuz bucaksız bir deniz var. Bu Cemile için yepyeni bir deneyim olmalı. Öyle, hayatı boyunca erkeklerin ehlileştirmeye çalıştığı bir kadın o. Oysa Danyer ondan hiçbir şey talep etmiyor. Onu değiştirmeye çalışmıyor. O hırçın kabuğun altındaki kırılgan kadını görüyor o sessizliğin içinde. O meşhur çuval şakası. Bütün düğümün çözüldüğü yer. Açılışta bahsettiğimiz o an. Cemile ve kayınbiraderi 15 yaşındaki Seyit, Danyar'ın arabasındaki çuvalı ağzına kadar buğdayla dolduruyorlar. Tam 100 kilo. Sırf ona bir oyun oynamak için. Sessiz adamın sınırlarını sınamak istiyorlar belli ki. Danyar geldiğinde o devasa ağırlığı omuzluyor, şakayı anlıyor. Gizlenip onu izlediklerini görüyor. İnsan düşünüyor, o ağırlığın altında ezilmektense çuvalı fırlatıp atmaz mısın? Bana oyun oynuyorlar demez misin? Çoğu kişi atar. Fakat Danyar atmıyor. Sakat bacağı titriyor, yüzü bembeyaz kesiliyor. O tahta rampadan dünyayı sırtlamış gibi yukarı çıkıyor. Görevi tamamlıyor. Orada beliren şey bir zavallılık değil artık. Sessiz ve sarsılmaz bir yiğitlik. Cemile'nin Danyar'ı bütün çıplaklığıyla ilk kez gördüğü an bu, şikayet etmeyen, dünyayla kendi kurallarıyla başa çıkan devasa bir ruh. Gerçekten sarsıcı bir sahne. Bu aslında varoluşçuluk felsefesinde bahsedilen kendi varlığını inşa etme halinin ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Bir saniye, savaşın kavurduğu medeniyetten uzak bir Kırgız köyündeyiz. Varoluşçu krizlerle o sakat gazinin buğday taşıması arasında felsefi bir bağ mı var? Yoksa bu sadece köylü inadı mı? Varoluşçuluk lüks değildir, insanın en çaresiz kaldığı anlarda hayatta kalma inadıdır. Tepkiyi seçme özgürlüğü. Danyar fiziksel bir güç gösterisi yapmıyor orada. Toplumun ona biçtiği zavallı rolünü yıkıyor. Acıyı kendi iradesiyle aşıyor. Ben sizin zavallınız değilim, acımın efendisiyim diyor. Tamamen kendi iradesiyle var olma savaşı, Cemile o rampanın başında bir garibanı değil, o sarsılmaz iradeyi görüyor. Ve bu sessiz direnişin sese dönüştüğü o unutulmaz gece. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Arabalarla istasyona yol alıyorlar. Sadece atların nefesleri ve tekerlek sesleri var. Danyar, Birdenbire şarkı söylemeye başlıyor. Sesi duyulmayan o adamın içinden inanılmaz bir melodi dökülüyor. bozkırı, dağları içine alan bir şarkı. Yaşama sevincinin sese bürünmüş hali. O şarkı, savaşın dehşetine rağmen kaybetmediği doğa aşkının dışa vurumu. Aşkın evlilik cüzdanlarıyla, toplum onayıyla ilgisi olmadığını gösteriyor. İnsanın kendi öz gerçeğine uyanması. Ruhunun başka bir ruhla, evrensel ritimde aracısız buluşması. Cemile, o sesi duyduğunda yıllardır aradığı melodiyi buluyor. Ve geri dönülmez kıvılcım ateşleniyor. Köyün katı töreleriyle, yüzyıllardır süregelen o kırılmaz evlilik kurumuyla amansızca çarpışmaya başlıyor bu bağ. Kurulu düzen, Cemile'den sessizce itaat etmesini istiyor. Oysa önünde duran güvenli, varlıklı hayatı elinin tersiyle itiyor, cebinde 5 parası olmayan savaş gazisiyle bilinmeze yürümeye karar veriyor. Uçurumun kenarına. Korumalı hayatı bırakıp karanlık bir bilinmeze yürümek, büyük cesaret. İnsanların güvenli liman dediği şey bazen ruhun en karanlık hapishanesidir. Çok doğru. Cemile için o köy, o sahte saygınlık, her gün yavaş yavaş çürümek demek. Bilinmeze yürümek cesaret ister ama ruhuna ihanet ederek yaşamak çok daha büyük bir işkencedir. Bu sadece iki aşığın kavuşması değil o zaman. Bireyin, toplumun onu yok etmesine karşı topyekün bir başkaldırısıdır. Bu başkaldırıyı en derinden izleyen kişi ise 15 yaşındaki Seyit, Cemile'nin kayınbiraderi. O küçücük çocuk, Yengesine gizli bir hayranlık, dillendirilemez bir aşk besliyor aslında. Abisine sadık kalması, bu kaçışa engel olması beklenir ondan. ihanete uğramış hissetmesi gerekir. Fakat Seyit, onları izlerken öfke duymuyor. O iki ruhun muazzam uyumu karşısında adeta boyun eğiyor, onları ihbar etmiyor.
Gidişlerini izliyor sadece. İçindeki kırgınlığı onların aşkını resmederek dindiriyor ve o tablolarla kendi bağımsız varoluşunu, kendi içindeki sanatçıyı keşfediyor. Seyit figürü kilit bir unsur burada. O, yazarın hikayenin içindeki estetik ruhudur. Toplumun yargılayan gözü değil yani. Sanatın ve gerçeğin anlayan gözüdür. Aşkın sadece yıkan bir anarşi değil, insanı kendi gerçeğine ulaştıran yaratıcı bir güç olduğunun kanıtıdır. Hikayenin sayfalarından çıkıp yazar Cengiz Aytmatov'un kendi kalbine uzanan sarsıcı bir köprü var burada. Bu tesadüfen seçilmiş bir tema değil zaten. Leningrad'ın o meşhur beyaz gecelerinde Kırgız balerin Bübusara Beşenaliyeva ile yaşadığı bir aşkın izlerini taşıyor. Ruhunu temelden sarsan bir aşk. Yazar evli, çocuklu, toplumsal sorumlulukları olan bir adamken tutuluyor bu aşka. İkisi de bu fırtınanın içinde kayboluyor. Çok trajik bir sonu var o hikayenin. Balerinin amansız bir hastalıkla erken yaşta ölümü yazarı darmadağın ediyor. Yıllar sonra bile bir melodi duyduğunda gözyaşlarına boğulduğunu anlatır. O engellenemez duyguyu alıp romanlarındaki karakterlerin kalbine saklıyor. Bu rüzgarlı bozkırın ortasına. Bir sanatçının kendi kanayan kalbini evrensel bir insanlık hikayesine dönüştürmesi budur. Yaşadığı o trajedi, Cemile ve Danyarya'nın isyanında vücut buluyor. Metnin bu kadar sahici olmasının nedeni bizzat yazarın ruhundan damlayan kanla yazılmış olması. Tarif edilemez bir kayıp duygusu var temelde. İşte bu müthiş sahiscilik 1958'de yayımlanan romanın bir yıl sonra Fransız şair Louis Aragon tarafından keşfedilmesini sağlıyor. Hemen Fransızcaya çeviriyor eseri. Ön sözünde o kadar vurucu bir şey söylüyor ki edebiyat dünyası sarsılıyor. Paris'in görkemli saraylarının aşıklarını, Romeo ve Juliet'i, Werther'i tek kalemle siliyor. Bütün bunlar gözümden düşüverdi, diyor. Ve Cemile için dünyanın en güzel aşk hikayesi ilanını yapıyor. Çok büyük bir iddia. İnsan merak ediyor. Avrupa'nın göbeğinde klasik Batı edebiyatı birikimine sahip usta bir şairi, Orta Asya'nın ücra bir bozkırında geçen, şatafattan bu kadar uzak bir hikayede çarpan şey nedir? Onu tam kalbinden vuran şey, şatafatın eksikliğinin ta kendisi. Batı edebiyatındaki büyük aşk hikayeleri genelde soyluların, şatoların, entrikaların ürünüdür. Arka planda hep bir statü kavgası vardır. Oysa burada kan var, ter var. Sırtları kanatan buğday çuvalları var. Çıplak, kirli ve sert bir gerçekliğin ortasında hiçbir maddi çıkarın kirletemediği saf bir duygu var. Eylemi sadece bir adamın peşinden gitmek değil. Kendi kaderini eline alışı, düzene kafa tutuşu. Şair bu bozkır hikayesinde insanın en direnişçi, en bozulmamış çekirdeğini görüyor. Aşka ve özgürlüğe duyulan o devasa açlık, Bu büyük direnişin ardında kışkırtıcı bir soru kalıyor geriye hepimiz için. Çoğumuz bize öğretilen, güvenli olduğu söylenen o önceden belirlenmiş yollarda yürüyoruz. orası sıcak, tanıdık. Ama belki de bir insanın gösterebileceği en büyük cesaret, herkesin onayladığı o güvenli sığınağı terk edip, ruhunun derinliklerinde duyduğu o cılız ama gerçek şarkının peşinden gitmektir. Toplumsal prangaların gürültülü sesiyle içimizdeki o sessiz isyan arasındaki savaş bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Ve o bitmek bilmeyen savaşın ortasında tekrar o tren istasyonuna en baştaki anın tam içine dönüyoruz. Rampadaki adama. Sakat bacağı titreyen, dudakları kanayan o adam, sırtındaki 100 kiloluk çuvalla o tahta rampayı tırmanmaya devam ediyor. Savaşın, yoksulluğun, yüzyıllık katı törelerin ağırlığı ne kadar ezerse ezsin, insan kendi gerçeğini omuzlayıp o rampayı sonuna kadar çıkabilir. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.